Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz geçiş efektini nasıl yapacağınızı konuşacağız. Öncelikle Shotcut'ın ekranda görmüş olduğunuz versiyonunu kullanıyorum. Buraya ben daha önceden bir tane video attım. Şimdi videomuzu alıyoruz ve timeline'a sürüklüyoruz. Bu esnada keyframe'lere de küçük bir giriş yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi burada videomuzu oynattığımız zaman renkli bir şekilde devam ediyor tüm video boyunca. Timeline'a attığımız videomuzu seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında filtreler bölümüne giriyoruz. Buradan bir tane filtre ekliyoruz. Buradan audio yani ses filtrelerini seçtiğimiz zaman ben genelde şurada arama kısmına yazıyorum genelde. Gain volume yazdığınız zaman buradaki videonun sesini buradan ayarlayabilirsiniz. İşte videonun sesini biraz kıstım. Şimdi yeni bir filtre ekliyoruz. Filtremizi eklediğimizde burada video bölümünden saturation filtresini seçtik. Şimdi saturation bütün video boyunca %100 olarak görülüyor. Şurada sağ tarafta küçük bir saat işareti var gördüğünüz gibi. Bu birçok programda keyframe'leri ifade eder. Yani anahtar frame, anahtar kare de diyebilirsiniz buna. Bu parametre için keyframe'i kullan diyor. Bastığınız zaman altta keyframe bölümü açıldı. Şimdi burada videomuzun neresinde renkliden siyah beyaza geçiş yapmak istiyorsanız oraya geliyorsunuz ve şuraya 2 defa tıklıyorsunuz. 2 defa tıkladığınızda bir tane keyframe atadı buraya, nokta atadı. Şimdi buradan sonra ilerliyoruz. Bunun süresinin ne kadar olacağını ayarlıyoruz. Yani mesela buraya 2 defa tıkladığınızda bir anahtar daha attı buraya. Şimdi saturation gördüğünüz gibi burada %100, burada %1'lere gelmiş. Yani şurayı %100 yapabilirsiniz şu şekilde. Şimdi bu noktayı tutuyoruz. Aşağı doğru çekmeye başlıyoruz. Aşağı doğru çektiğimizde bakın şunu göreceksiniz. Buraya geldiğinizde saturation'ın 0 olduğunu göreceksiniz. Bu noktadan bu noktaya kadar saturasyonu yavaş yavaş düşürecek. Bunun şiddetinin ne kadar çok olmasını istiyorsanız, yani ne kadar kısa sürede bunu yapmasını istiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani yavaş, yumuşak bir geçiş mi olsun, daha sert bir geçiş mi olsun, bunu böyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi videomuzu oynattığımız zaman göreceksiniz. Bastım. İlerlemeye başladı. O keyframe'e geldiğinde yavaş yavaş satürasyonu düşürdü ve siyah beyaz oldu gördüğünüz gibi. Buradan tekrar timeline'a tıkladığınız zaman yukarı taraftan timeline'a bastığınızda siz buna dair bir değişiklik görmüyorsunuz. Yani keyframe alt tarafta bakın burada fareyi takip edin. Burada timeline'a bastığınızda siz bunu hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Ama keyframe'e bastığınızda buradaki keyframe bölümünden geçişlerinizi görebilirsiniz. İsterseniz bu keyframe'i iptal edelim. Satürasyonu seçtim arkadaşlar. Bunu sildim. Tekrar timeline'a geldim. Timeline'da bu videoyu seçtikten sonra bu sefer isterseniz siyah beyazdan renkliye bir geçiş elde edelim. Bunun için ne yapıyorduk? Tekrar giriyoruz. Arama bölümüne saturasyon yazıyoruz. Saturation yazdık. Şimdi buradan keyframe'e tekrar tıkladım. Şimdi gördüğünüz gibi keyframe bütün hat boyunca aynı şekilde gidiyor. Eğer ben buraya 2 kere tıkladım, bir nokta daha atadım. Şimdi ilk noktamı sıfıra çektim. Yani şuraya alırsanız eğer oynatma çubuğunu buraya aldığımızda görüyorsunuz. Saturasyonun 0 olduğunu görürsünüz burada yüzde olarak. Bu noktada yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Ve bu noktaya geldiğinde şu şekilde bu noktaya geldiğinde 102 olmuş. Yani biz noktanın üzerine tıklayınca hafif kayma yapıyor. Onu önlemek için şöyle gelip burayı %100 yaparsak yani bu noktayı ileri geri kaydırırken ister istemez yukarı aşağı da kaydırıyorsunuz. Belki bunun bir çözümü vardır, ben bilmiyorum şu anda. Şimdi bu sefer de bakın videoyu oynatıyorum. Siyah beyaz geliyor. Yavaş bir şekilde renkli olarak değişti. Siz burada isterseniz bunu biraz daha yukarıya alıp saturasyon değerini çok arttırabilirsiniz. Yani bakın videonun gelişine bakın, siyah beyaz. Yavaş yavaş artmaya başladı saturasyon. Normal değerinden daha fazla bir saturasyon değeri de atayabilirsiniz. Yine bununla ilgili yani ben bunu daha önceki videomda daha zor bir şekilde yapmıştım. Bu keyframe özelliği çok işleri kolaylaştırıyor ve çabuklaştırıyor. Bu şekilde videolarınıza renkliden
siyah beyaza, siyah beyazdan renkliye bir geçiş elde edebilirsiniz. Bunun yanında birçok başka buradan tekrar timeline'e gelin. Başka bir video olsun burada. Hani ona da e, mesela ses için de bunu üzerine geldim, tıkladım. Bakın burada yine keyframe bölümü var. Use keyframes for this parameter. Yani bu parametre için keyframe'leri kullan diyor. Yine aynı şekilde yavaş bir şekilde sesi arttırmak, yavaş bir şekilde sesi azaltmak için bu özelliği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Video çok uzamasın. Yine filtreler bölümündeki birçok parametre için keyframe özelliğini kullanabilirsiniz. Bu bizim işlerimizi çok kolaylaştırıyor ve hız katıyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu şekilde öğrendiğim küçük bilgileri yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yorumlar kısmında sormak istediğiniz ya da katkıda bulunmak istediğiniz konuları ekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.